Herkese merhabalar, ben Mustafa. Bu videomuzda Mendix'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan kur arşiv sorgulama ve entegrasyonu yapacağız. Yani mevcut kuru değil, canlı kur değil, geçmiş tarihteki kurları sorgulama, entegrasyon çalışması yapacağız Mendix'te. Evet, şimdi şöyle bir demosuna bir bakalım. Evet, ne yapacağımızı kısaca bir özetleyeyim. Şuraya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, mesela kur arşiv diyorum. Şuradan, evet, tarihe göre gördüğünüz gibi şuradan kurları görebiliyoruz. Buradan biz de buradaki verileri alıp Mendix'e aktaracağız. Bunun bir de şöyle bir yolu var. Kurlar dedik, şuradan. Buradan tarih girerek atıyorum, şöyle zannedersem, evet, 2024 daha önce girmişim, 02 işte, bu şekilde girerek de böyle bir sayfaya erişiyoruz. Biz bunu kullanacağız. Şimdi detaylarına birazdan bunun geleceğiz. İşte bizim yapacağımız uygulama böyle bir uygulama olacak. Aslında böyle bir uygulama yok. Bu benim Marketplace'te yüklü ve açıklamalar kısmında bunun linki var. Biz bu videomuzda sadece bir entegrasyonu yapacağız. XML entegrasyonunu, e, ama uygulamanın tamamını aşağıdaki bıraktığımız linkten indirip kullanabilirsiniz. Yani tüm detaylara girdiysek video çok uzun olacağı için, o yüzden sadece entegrasyon kısmını anlatacağım. Evet, şuradan da tarihi seçiyoruz. Örnek veriyorum, geçmişteki bu şekilde kurları gösteriyor. Şöyle atıyorum. Evet. Şimdi uygulamamıza başlayabiliriz. Evet, ben Mendix 10.12'de bir uygulama oluşturdum. Şimdi öncelikle şuraya bir geçiş yapayım. Evet, şimdi biz buradan verileri alacağız ve Mendix'e aktaracağız. Onun için bize ne lazım? Şurada gördüğünüz gibi yıl, tarih, işte burada da gün şeklinde bilgiler gerekiyor. Yani bunu bir request olarak, talep olarak buraya göndereceğiz. Öncelikle Mendix'e gidip kullanıcının bunları girebileceği bir alan oluşturalım. Şuradan şu şekilde domain modele gelelim. Hemen şuraya e, date helper diyeyim buna. Helper dedik. Non-persistable yapacağım. Buradan date diyelim, OK diyelim, tamam diyelim. Şuradan hemen şu şekilde bir macro flow dc nedir? Date select dedik. Hemen bir create object, şu şekilde OK, şöyle yapalım. Şuradan ana sayfaya geleyim. Şurada data view dedik, macro flow ve şu şekilde seçtik. Yes dedik. Tamamdır. Evet, kullanıcının şu anda bir tarih seçeceği şey oluşturduk. Alan. Şimdi bir tane daha macro flow oluşturup kullanıcının bu datayı nedir? Request olarak göndermesini sağlayalım. Evet, şimdi kullanıcının bunu request olarak gönderecek ve e, bu şekilde bir ilk önce bir data formatını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için hemen şu şekilde yapalım. Data grid 2 yapacağım. Evet. Şu şekilde gelip data search'e macroflow diyeceğim. Buna da yine bc get get exchange diyelim. Dedik. Bu şekilde. Evet, şu anda clear. Buraya gelelim. Nedir? Bir variable oluşturacağım. İlk önce bir tane yıl elde edeyim. Bunlar hep string olarak oraya yerleştireceğim için
Buna şu şekilde format, datetime, buradan da kullanıcının girdiği date, virgül, şu şekilde yıl. Bunu aldım. Buraya ne dedim? Year dedim. Yılım oldu. Bir de nedir? Month oluşturayım. Month dedim. Burada da iki tane M yaptım. Month oluşturdum. Şimdi burada da kopyala dedim. Bunu yaptım. Bir de şöyle D'ye ihtiyacım var. Şurada DD yaptım. D'yi elde ettim. Şuraya da bir şey koyayım. Check nedir? Alpha eşittir empty doluysa devam etsin. Yoksa hata verecektir. Şey yaptığımızda. Bu da tamam. Buradan false olarak şey yapsın. Şimdi bunu ne yapacağız? Şeye göndereceğiz. Call REST service'imizi kullanarak buraya gelip şuraya kadar bir alayım. Aldım. Yapıştırdım. Bana ne lazım? Year. İlk önce buraya year'ı ekleyeyim. 1. Ondan sonra month lazım. Burası 2. İki oldu. Buradan swatch. Bu sefer ne lazım? Gün. Day. Bu da 3 oldu. Şu şekilde. 3. Tekrar 2 month. Şimdi de 1. Nokta XML. Herhalde oldu diye düşünüyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yıl, ay, gün, ay, yıl, XML diye oldu. Tamamdır. Şimdi bu request'i gönderdik. Şimdi response'u yapalım. Şimdi response'u inşallah gitmemiştir hepsi. Of. Tekrar yapacağım. Neyse. Bunu bir daha yapayım ben. Evet. Burayı bu şekilde tamamladık. Tekrardan tamam dedim. Tamam dedim. Şimdi response nasıl olacak? Önemli olan. Response şuradan sağ klik yapıp inspect dediğimizde böyle de buradan da elements'e gidiyor. Direkt biz search'e ihtiyacımız var. Search'ten de şu dosyaya yani şu en sondaki şu dosyaya erişmemiz gerekiyor. Burada da bize XML formatı olacak. Onun için şimdi tekrar buraya gidip response apply import mapping new dediğim aslında şöyle import diyelim. Şöyle show dedim. Buradan da evet XML'e ihtiyacım olacak. XML. Ama şuraya dikkat edelim. XML formatında değil, XSD formatında bir dosyaya ihtiyacım var. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Hemen onu gösterelim. Şöyle bir iptal edelim şimdilik. Buraya gelip bunu bir kopyalayalım. Google'a XML to XSD converter yazdığımızda birçok site çıkacaktır. Onlardan birini şu şekilde uygulayabilirsiniz. Bak ben robot değilim. Şunu işaretleyelim. OK. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunu alıp Ctrl+C dedim. Evet şöyle bir
şey oluşturacaksınız. New Text Documentation. Sağ klik. Daha önce şuradan Text Documentation oluşturacaksınız. Ve buna tıklayıp bu dosyayı bu şekilde yapıştırıp daha sonra Save as diyerek şöyle ben yazayım Exchange diye Exchange örnek veriyorum. Bende var şu anda bir tane. O yüzden şöyle yapayım. Exchange dediğim nokta xd olarak kaydediyoruz. Bunu kaydettik. Şimdi buraya gelip şuradan XML'den yine buraya gelip XML şemamı seçiyorum. İki tane oluşturmuştum. Ben yine bunu Exchange olarak alıyorum. OK dedim. Tekrar import'a gelip buradan burayı seçip bunların check all diyerek hepsini alıyorum. OK. Şimdi şuradaki hatalı yere geleyim. Evet, burada da hata vardı çünkü hiç hata yoktu. Şunu şöyle gelip evet bunu daha bitirmediğim için şöyle result diyeyim şuna da. Şuradan result'tan hemen bir liste oluşturayım. Result'tan gelen verileri yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gönderdiğim tarih sorgulamasına gelen verileri bu şekilde listeleyelim. Bunu sağ klik yapıp bu şekilde yerleştireyim. Şimdi şurası böyle olursa ne olacak? O tabii ki empty olacak. Şunu şu şekilde aslında şunu en güzel şu şekilde şöyle yapıp tekrar seçmek. Generate dedim. OK dedim. Şunları kaldıralım. Bunlara ihtiyacım yok. Şimdi buraya girdim veriler gelecek ama şuraya bir refresh koymam lazım ki sayfa yenilensin. Şurada nedir? OCH refresh diyelim. Şuradan da commit object dedim. Aslında commit değil. Şurada bana refresh ihtiyacım var. Commit ama şeyi seçmedik tabii ki. Evet, data pro. Şimdi bunu bir test edelim. Şimdi vweb diyelim. Host. Burada muhtemelen bir hata var. Düzeltiriz. Şu şekilde evet gördüğünüz gibi tarih seçtiğimdeki o tarihteki tüm kullar geldi. Değişiyor mu? Bir değişkenlik görelim. O yüzden biraz daha geçmiş çekmek lazım zannedersem. Şu şekilde evet. Evet gördüğünüz gibi değişiklik gösterdi. Evet böyle bir değişiklik gösterdi. Şimdi şeye bir geçip bakalım. Uygulamanın nerede hata var? Az önce hata vardı. Şuradan evet. Şuradan şu şekilde date'i şu şekilde belirlememiz lazım. Burada hata yapmışız. Bakalım evet. Şimdi sayfa yenileyelim. Evet hata gelmedi. Hemen buradan bir şekilde kurdurarak bakabiliriz. Ben Marketplace'teki yaptığım modülü aşağıdaki açıklama kısmına ekledim yani linkini. Oradan da indirip o modüldeki gibi de kullanabilip değerlendirebilirsiniz orayı da. Evet benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.